Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız bebeklerimiz için kolay ve güzel model tığ işi bir bebek takımı yaptım. Bugün bu bebek takımını sizlere tanıtmak istiyorum. Bakın bu şekilde çok güzel tığ işi bir bebek şapkası yaptım. Bunun takımı olarak yine çok güzel tığ işi fırfır modelli bebek tulumu yaptım. Yine bakın çok güzel model tığ işi bir bebek hırkası yaptım. Ben bu takımı 3 aylık bir bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Ama siz bu takımı farklı büyüklükte başlayarak her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Ben bugün bu hırka anlatımını yapıyorum. Siz de bunun gibi güzel bir takım yapmak isterseniz bu tulum anlatımını ve şapkanın anlatımını yaptım. Bu ikisinin anlatımını YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bunlardan yapmak isterseniz bu tulum ve şapkanın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o linkler üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay tığ işi bebek hırkamızı yapacağız. Hırkanın örgüsü çok kolay. Yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu zincir sayısını daha az veya daha çok yapabilirsiniz. 0-1 yaş arası çocuklar için benimle aynı sayıda başlamanızda hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Daha küçük olsun istiyorsanız, yeni doğan için istiyorsanız eksik yapabilirsiniz ama eksik yapmadan bu sayıda da zincirleri başlayabilirsiniz. 3 aylık bebek için yapıyorum dedim. Siz bu hırkayı 6 aylık bebek için yapıyorsanız bu arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 6 aylık bebek için olur. Benimle aynı sayıda başlayıp bu arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Biz bugün 3 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyoruz. Hırka ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakarak kontrol edebilirsiniz. Tekrar ölçerek zaman geçirmek istemiyorum. Yakadan düğmeli yaptım bakın. 3 tane düğme yaptım buraya. Düğme ilikleri yaptım. Karşısına düğmelerini diktim. Açık olarak görelim. Bakın bu şekilde çok şık ve kolay. Model de çok kolay arkadaşlar. Ben bu hırka örgüsünde iplik olarak bugün bu ipliği kullanıyorum. Kullandığım iplik üzerinde bakın bu şekilde bir iplik arkadaşlar. 100 gram iplik üzerinde 250 metre var. Bu iplikten 2 yumak iplik yeterli. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 2,5 adet ipliğe ihtiyacınız var. Yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız 1,5 adet iplik yeterli. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullanıyorum. Elimin sıklığına göre bu tığı kullandım. Bu sayı ile bu büyüklükte bir hırka elde ettim. Sizin eliniz sıkıysa yaptığınız hırka benim yaptığım hırkadan daha küçük olur. Onun için bu arttırma sırasını fazla yapabilirsiniz veya başlama zincirli daha fazla sayıda başlayabilirsiniz. Eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız daha güzel olur. İpliğe tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel hırka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği bak ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar. 71 zincir yapalım. 71 zinciri yaptım. Bak çok sıkı zincirler yapmadım. 71 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum.
30 santimetre zincir uzunluğu var. Elimin sıklığına, ipliğin kalınlığına göre 30 santimetre için 71 zincir yaptım arkadaşlar. Bak bu ip orta kalınlıkta bir ip, çok ince değil. Eğer sizin ipliğiniz daha ince ise ve tığ numaranız da küçükse 30 santimetre için kaç zincir oluyorsa o kadar zincir yapmanız gerekecektir. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada trabzan sırası yapıyoruz ve yaka ayrımlarını da yapıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. İkinci trabzanı yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak bu 3 ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yanında bulunan ilmeğe bak. Aynı ilmeği yapmıyorum. Kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bak kol bölümü için 14 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. 20 trabzan yapıyorum. Bak yanında bulunan ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere de trabzan yapıyorum. Buraya 20 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Siz burayı kaç trabzan başladıysanız burası arka bölüm olacak. Arka bölüm ön bölümlerin 2 katı oluyor. Ben 10 trabzan başladım. Bu arka bölüme de 20 trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine 20 trabzanı yapalım. Arka bölüm için buraya bak 20 trabzan yaptım arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer kol için 14 trabzan yapıyorum. Bak bu kolda 14 trabzan yaptım. Buraya da 14 trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bak bir trabzan yapıyorum. 14 trabzanı yapalım. Diğer kol bölümü için de 14 trabzanı yaptım. Arttırma yerini belirlemek için 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. Bak sıra başında ön bölüm için 10 trabzan yaptım. Buraya da 10 trabzan yapıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzanı yaptım. Bak bu birinci sırada yaka ayrımlarını yaptık. Ön bölümler için 10 trabzan, kol bölümleri için 14 trabzan, arka bölüm için de 20 trabzan yaptım. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak, arttırma yapacağım 2 zincirli yere geldim. Buraya ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bak, kol bölümü içinde bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu 2 zincir üzerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzanları yaptım. Bu 2 zincir üzerine yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Diğer arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bak, son trabzanda bu 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Onun son zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. İkinci sırada da arttırmalar yaptık. Bu 4 yerde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım bak, ön bölümde. Bu arttırma yerine yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, arttırma yerlerinde her sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Yakanın şekli böyle oluyor. Katlayalım, bir de bu şekilde görelim. Bakın böyle. Yakanın örgüsünü bu 4 yerden her sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapalım. Yakanın örgüsünü, sıra sayısını tercihinize ve yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre tamamlayalım. Yaka bölümün örgüsünü 10 sıra olarak yaptım arkadaşlar. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. 10 santimetre bak, yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Bak, her sırada arttırmaları yaptım. Bu 4 noktada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak arttırmaları yaptım. Şöyle de bakalım yakanın görüntüsüne. Bak, böyle oldu. 11. sıradayız. 11. sırada bu kolları gövde bölümünden ayıracağız. Örgüye artık gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Siz biraz daha büyük olsun istiyorsanız 1 veya 2 sıra bu arttırmalara devam edebilirsiniz. Daha sonra bu
kolları gövdeden ayırabilirsiniz arkadaşlar. Benim için yeterli bir yükseklik bu. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yaptığımız zincire kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bu arttırma yerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bak bu sırada biraz geniş olsun diye 2 trabzan yaptım. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum zincirleri. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bak ön ve arka bölümü zincirle birleştirdik. Kolları da gövde bölümünden ayırdım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Buraya arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Ön bölüm için buraya 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar bu sırada kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdık. Ön ve arka bölümleri birleştirdik. Gövdeyi oluşturduk. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bak sık iğneyi bu şekilde yapıyorum. İlmeği tığa takıyorum. İplik aldım, çektim. 2 ilmekten çekiyorum. Tığ üzerine iplik almıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Kol altı yaptığımız zincire kadar devam edelim. Kol altı yaptığım yere kadar tamamladım. Bak kol altında 3 zincir yaptım. Her zincir üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde oldu. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum yine. Buraya kadar devam edelim. Bak burada da yine her ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak bir sıra sık iğne yaptım. Bu kol altında da 3 zincir üzerine birer defa sık iğne yaptım. Kontrol edelim görüntüsünü arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bu sıradan itibaren model yerleştirmeye başlıyorum. Bak örgünün düz tarafındayım. Buradan belli oluyor. Bak düz taraf arkadaşlar. Yakanın başlangıcından belli oluyor. Burası ters tarafı, burası düz tarafı. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak aynı ilmek için 2 trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum.
Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir model yapıyoruz, bir trabzan yapıyoruz bak. Aralarda birer ilmek atlıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bak sıra başında bir trabzandan sonra bir ilmek atladım, model başladım. Sıra sonunda da bu başlangıç ile aynı olması gerekiyor. Benim bir ilmek fazla geldi arkadaşlar. Bak o bir ilmeği de burada atladım. Burada bir yerde 2 ilmek atladım bak 1 2. Arkayla bak ön bölüm birleştiren burada yaptım bunu. Çok göze çarpmasını istedim. Bir ilmeği atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak modelleri yerleştirmesini yaptım. Şöyle bakalım. Bu şekilde oldu. İkinci model sırasındayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasında yaptığım bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bak. Model aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak yine bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Tekrar model sırası yapıyoruz arkadaşlar. Artık gövde bölümü bu modellerle devam edecek. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak 3. model sırasındayız. 1 2 3. Gövde bölümünün örgüsü böyle devam edecek. Bir sıraya kaç model yaptığımda söylüyorum arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Benim yaptığım ölçüde, benim yaptığım sayılarla bir sırada 22 model var. Bak bu şekilde. Gövde bölümünün örgüsünü yapacak olduğunuz bebeğinizin veya çocuğunuzun büyüklüğüne ve tercihinize göre istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde bölümünün örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 model sırası yaptım. Burada bitirmiyorum. Uç noktada yine trabzanlardan oluşan model yapıyorum. Bak, yakanın bu tarafında bitirdim arkadaşlar. Düz tarafından model yapıyorum. Siz isterseniz bu yüksekliğini 1-2 sıra devam edebilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bak, bu bir trabzan yapıyordum. Bu bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 zincir üzerine 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde model yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın, görüntü olarak böyle oldu. Son modeli yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar, görüntüsü böyle. Şimdi ön patta da pıtırcık modelleri yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bak, sık iğne yaptım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. İlmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyoruz. Bu model başladığımız yere kadar devam edelim. Pıtırcık modelleri yaparak buraya kadar tamamladım. Bak, görüntüsü böyle oldu. Yaka yaptığım yerdeyim arkadaşlar. Bu yakaya 3 tane düğme biriti yapmak istiyorum. Bak, birisini buraya yapıyorum. İkincisini yaka başlangıcına, üçüncüsünde ikisinin tam ortasına. Bak, burası iyi olacaktır. Siz isterseniz işaret yapabilirsiniz. Bak, bu ilmeği atlıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Düğme için 5 zincir yapıyorum. 5 zinciri yaptım. Aynı yere sık iğne yapıyorum. Bak, ilk düğme iliğini buraya yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bak, 3 pıtırcık yaptım buraya. 1, 2, 3. Buraya ikinci düğme iliğini yapıyorum. Bak, şu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. Sık iğne.
Bak buraya 3. düğme iliğini yapıyorum bak. Yine burada 1 2 3 pıtırcık yaptım. Buraya da 1 2 3 pıtırcık yaptım. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bak 3. düğme iliğinde yaptım. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yakanın çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bak diğer tarafa da burada yaptığım gibi pıtırcık yapacağız. Yaka çevresinde sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Bu ön patta da burada yaptığımız gibi pıtırcıkları yapalım. Bu sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar bakın modelleri yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu ön patta da burada yaptığım gibi pıtırcık modelleri yaptım. Yaka çevresinde sık iğne yaptım. Düğmelerini de diktim. Bakın bu şekilde 3 düğme yaptım. Düğme iliklerinin tam karşısına. Kol örgüsünün birisinde ben hazırladım. Bakın hırkanın kol örgüsünün birini hazırladım. Diğer kol örgüsünü sizinle yaparız. Kol altından başlıyorum. Bu ilmeğe iplik bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Bakın bu trabzan sırasının devamı olarak modelden önce bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bakın her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanlar yaptım. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. İlk bu ilmek ile bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra trabzan sırası yaptım. Bakın modelden önce bu sıra oldu arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Model yerleştirmeye başlıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum bakın. İkinci ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Burada yaptığım 3 zincirde bir trabzan olacak. Sıra sonunda bunu trabzan olarak yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe bir trabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bakın, modelin denk gelmesi için modelden sonra 2 ilmek atladım, bir trabzan yaptım. Trabzandan sonra 1 ilmek atladım. İkinci ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Hepsinde birer ilmek atlarsak daha fazla model oluyor. Kol çok geniş oluyor arkadaşlar. Ben ayarladım, bu şekilde oldu. Siz daha büyük kol yapmak istiyorsanız aralarda hep birer ilmek atlama yapabilirsiniz. O zaman model sayısı çok olur, kol geniş olur. Sıra sonuna kadar modeller yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Tığ üzerine iplik almadan sıra başında yaptığım bakın 3 zincir var. Bunun 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan oldu bakın. 2 model ortasında trabzan oldu. İlk sırada model yerleştirmesini yaptım. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 model var bir kol örgüsünde arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra başında yaptığım 3 zincirin bakın 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İkinci sırayı bitirdim. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kol örgüsünde örgüyü çevirerek örüyorum arkadaşlar. Çevirerek örmezsem bu gövde bölümü ile model farklı görünüyor. Onun için ben çevirerek örüyorum. Tercihinize göre siz çevirmeden düz de devam edebilirsiniz. Ama o zaman bu gövde bölümünde yaptığımız model ile kolda yaptığımız model farklı görünüyor. Örgüyü çevirdim. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra başında yaptığım zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın aynı şekilde devam ediyoruz. Kol örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben bu kol örgüsünü 13 model sırası yaptım. Kol ucunda bakın böyle model yaptım. Gövde sırasından bir sıra eksik yaptım. Siz tercihinize göre kolun örgüsünü gövde ile aynı sıra yapabilirsiniz veya bir sıra eksik yapabilirsiniz. Kolun örgüsünü örmeye devam edelim. Kol örgüsünü 13 model sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gövde örgüsünü 14 model sırası yaptım. Kol örgüsünü gövde örgüsünden bir sıra eksik 13 sıra yaptım. Burada bitirmiyorum. Bakın bu kol ucunda yaptığım gibi modeller yapıyorum. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu bir trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasına 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın kol örgüsünü bitirdim. Kol ucu bu şekilde oldu. Hırka örgüsünü de bitirmiş oldum. Bakın açık olarak görelim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok şık bir hırka yaptık.
Düğmelerini takıyorum. Diğer kol örgüsünde bu kol örgüsünü başladığımız gibi başlayıp yapabilirsiniz. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından gövde yüksekliği 19 santimetre. Omuzdan tam yükseklik 31 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 16 santimetre. Omuzdan tam yükseklik 27 santimetre. Ben bugün 3 aylık bir bebek için yaptım. 3-6 ay arası bebek için çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.